Bir zamanlar dünyayı titreten, isimleri ve ünvanları, kıtaları aşan ve isimleri korku ile anılan ordular. Bu videoda kendi gücünün ağırlığı altında ezilen ve ordularını yok eden 3 imparatorluğun hikayesine gidiyoruz. Bir zamanların yenilmez orduları nasıl mı yok oldu? Hazırsanız tarihin en büyük askeri çöküşlerinden bazılarını izleyelim. Satsuma İsyanı Samuraylar. Günümüzden yaklaşık 8 asır önce kurulan ve 19. yüzyılın başlarına kadar dayanan geçmişleriyle Japonya'da savaşçı ve aristokrat sınıfının en önemli figürleri haline gelen samuraylar, bilge kişilikleri ve efendilerine olan sadakatleri, savaş disiplinleri ve Bushido adını verdikleri onur yasalarıyla bilinirlerdi. Sadakat ve onur, en önemli değerleri olan samuraylar, savaş sanatları ve disiplin konusunda eğitim alırlardı. Ağır zırhları ve katana adını verdikleri kılıçları kullanan samuraylar, savaşçı özelliklerinin yanında şair, filozof ve strateji bilgileri onları aristokrasinin de zirvesine taşıyordu. Bushido adını verdikleri, samuray yasası olarak da bilinen yaşam felsefelerinde cesaret, sadakat, öz disiplin, saygı, onur ve ölüm korkusunu yenme gibi değerler barındırıyordu. Japon, Meiji hükümetinin modernleşme reformları ile bütün imkanları kısıtlanan samuraylar, ayrıcalıklarının kaldırılması ve kılıç taşımalarının yasaklanması ile ayaklanarak isyanın fitilini ateşlediler. Shoigo Takamori önderliğinde 1877 yılında geleneksel zırhları ve kılıçlarıyla ayaklanan 20.000 samuray, modern tüfek ve silahlarla donatılmış 60.000 Japon, imparatorluk ordusu karşısında yok oldu. Tarihe son samuray olarak geçen Shoigo Takamori, savaşta mağlup olmasının ardından intihar ederek yaşamına son verdi. Satsuma İsyanı, Japonya'da samuray sınıfının yok olmasına sebep oldu. Meiji hükümeti, merkezi otoritesini pekiştirerek modern ulusal ordu sistemini kalıcı hale getirdi. Vakayı Hayriye, Yeniçeriler. 14. yüzyılın ortalarında Osmanlı Devleti'nin artan asker ihtiyacını karşılamak adına Sultan 1. Murat döneminde Çandarlı Kara Halil Paşa, Molla Rüstem ve 1. Murat'ın iradesiyle kurulan Yeniçeriler, Osmanlı İmparatorluğu'nda doğrudan padişaha bağlı Kapıkulu piyadelerinin en büyük ve en önemli askeri sınıfını oluşturmaktaydı. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki Hristiyan tebaanın ailelerinden seçilen küçük yaştaki çocuklar sıkı bir eğitimden geçirilip Müslümanlaştırılarak Yeniçeri Ocağı'na alınırlardı. Tarih boyunca Osmanlı Devleti'nin kazanmış olduğu bütün zaferlerde aslan payına sahip olan Yeniçeriler, hızla artan nüfusları ve gücün getirmiş olduğu kudretleriyle padişahlara ve sadrazamlara karşı darbe ve isyanlarda bulunan Yeniçeriler, muazzam disiplinleri, müthiş savaşma yeteneklerini kaybetmeye başlamış ve ocakta bozulmaların başlamasının önünü açmışlardı. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman gibi Osmanlı tarihinin en kudretli dönemlerinde dahi isyan etmekten çekinmeyen Yeniçeriler, genç Osman olarak da bilinen 2. Osman'ı tahttan indirip öldürülmesine sebep olmalarından ötürü, devlet içinde ocağın yapısının tamamen değiştirilmesi, hatta yok edilmeleri fikri daha yüksek şekilde dillendirilmeye başlandı. Avrupa devletlerinin Türklere karşı yapmış olduğu reformlar ve kurmuş oldukları modern ordular karşısında savaş kaybetmeye başlayan Osmanlı Devleti, askeri alanda yeni reformlar yapmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sultan II. Mahmud'un kurmayı planladığı modern ordu olan Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına karşı ayaklanarak kazan kaldırmaları Yeniçeriler için sonun başlangıcı oldu. Haziran 1826 tarihinde II. Mahmud kendisine bağlı özel birlikler, ulema ve halkın da desteğiyle Yeniçeri kışlalarını top ateşine tutmaya başladı. Direnen binlerce Yeniçeri öldürüldü, sağ ele geçirilenler idam edildi, arşivlerdeki belgelerinden mezar taşlarına kadar yok edildi. Tarihe hayırlı olay olarak geçen bu olaylar sonucunda Yeniçeri Ocağı lağvedildi, yerine Batı tarzında modern eğitimli bir ordu olan Asakiri Mansure-i Muhammediye kuruldu.
Strelitsi askerleri Çarlık Rusya. 16. yüzyılda korkunç Ivan döneminde kurulan Çarlık Rusyası'nın ilk düzenli ateşli silah kullanan askeri birliği olan Strelitsi askerleri, Rus Çarlarının en etkili askeri birliği haline geldiler. Zamanla elde ettikleri güçle siyasi olaylara karışan, ayrıcalıklı bir sınıfa dönüşen askerler, 17. yüzyılın sonlarında Çarlık Rusya'nın başına geçen 1. Petro'nun Rusya'yı Avrupa tarzında modern bir devlete dönüştürme ve askeri alanda yapmak istediği reformların Strelitsi askerleri arasında huzursuzluğa yol açması sonucu 1698 yılında Avrupa seyahatine çıkan Petro'nun yokluğundan yararlanan bazı Strelitsi askerleri isyan başlattılar. Rusya'ya dönen Petro, isyanı kanlı bir şekilde bastırdı. Bazı askerler meydanlarda halka açık bir şekilde idam edildi, binlerce Strelitsi askeri işkence gördü, deri kamçı, kızgın demir, parmaklara çivi çakma gibi işkence yöntemleriyle işkence edildi. Bu olaylardan sonra tarih sahnesinden silinen Strelitsi askerlerinin yerini modern Avrupa tarzında Rus birlikleri aldı.